Ekranda öylece duran, kendi başına tek bir satır kod bile çalıştıramayan, adeta ölü bir dijital dosya. Nasıl oluyor da tek bir tıklamayla hayatınızı, birikimlerinizi, şirketinizi ya da en gizli anılarınızı kelimenin tam anlamıyla ele geçirebiliyor? Görünmez bir dijital patojen, fiziksel dünyada sizin hayatınızı nasıl felç edebilir? Bir bilgisayar virüsü. Tıpkı biyolojik kuzenleri gibi hayatta kalmak için bir konağa ve uyanmak için tamamen sizin dikkatsizliğinize ihtiyaç duyar. Ve bugün konuşacağımız şeyler kesinlikle bir bilim kurgu filminden fırlamadı. Ben Decormet Author. Kahvenizi aldıysanız başlayalım. Şimdi itiraf edelim, günlük hayatta çoğumuz başımıza bela olan her türlü zararlı yazılıma kolayca virüs deyip geçiyoruz. Ama işin aslı pek de öyle değil. Gerçek bir bilgisayar virüsü tıpkı biyolojik bir patojen gibi çalışır. Yani kendi kendine uyanamaz. Harekete geçmek ve çoğalmak için bir konağa, yani doğrudan sizin yapacağınız bir müdahaleye ihtiyaç duyar. Siz gidip o cazip görünen e-postadaki eki açana kadar ya da nereden geldiği belirsiz o USB belleği bilgisayarınıza takıp içindeki dosyaya tıklayana kadar virüs aslında hiçbir şey yapamaz. Öylece pusuda yatar ve sizin o ilk ölümcül adımı atmanızı bekler. Bu dijital patojenler hayatımıza tam olarak nasıl sızdı? İşlerin ne kadar inanılmaz bir hızla çığırından çıktığını görseniz şaşırır kalırsınız. Bakın 1986 yılında her şey o kadar masum, o kadar amatörce başlıyor ki. Tarihte bilinen ilk kişisel bilgisayar virüsü olan Brain, biraz önce de söylediğim gibi, öyle dünyayı yok edeyim, şifreleri çalayım falan diye yazılmamıştı. Pakistan'da dükkan işleten iki kardeş sadece yerel yazılım hırsızlarını bir güzel cezalandırmak istedi. Kendi yazdıkları programları izinsiz kopyalayanlara küçük bir ders vermek için bu kodu hazırladılar. Ama bu küçük kodun ellerinden kaçıp dijital dünyaya, dünyanın ilk küresel dijital pandemisini başlatacağından elbette zerre kadar haberleri yoktu. Ama işin çok da ilginç kısmı tam da aynı yıl dünyanın bir başka köşesinde işin rengini tamamen değişmiş olması. Almanya'daki bir grup hacker, Sovyet Birliği'nin desteğini arkasına alıp Amerikan Savunma Bakanlığı bilgisayarlarına sızdı. Bu meşhur Kuckucksei yani guguk kuşu yumurtası vakasıdır. İşte siber dünyada oyunun kurallarının tamamen değiştiği an tam da burası. Hedef artık mahalledeki yazılım kopyacıları falan değil, doğrudan uluslararası devletler ve çok gizli askeri dosyalardı. Artık dijital casusluk çağı resmen başlamıştı. Peki, görünmez bir kod insanın duygularını hackleyerek dünyayı nasıl dize getirir? İşte bunun cevabını 2000 yılında dünyayı sarsan, siber tarihin en büyük trajedilerinden birine I Love You virüsünde buluyoruz. Bu kod, sistem açıklarını kendi kendine kollayan karmaşık bir askeri yazılım değildi. Çok basit bir virüstü. İnsanların o bitmek bilmeyen merakını ve sevgi açlığını hedef aldı. İnsanların e-posta kutularına sana aşık oldum, ekteki aşk mektubunu oku diyen sahte bir dosyayla düştü. İnsanlar merakına yenik düşüp o eki açtığı an ne mi oldu? Virüs uyandı, bilgisayardaki tüm önemli dosyaların üzerine kendi kodunu yazarak onları yok etti ve kullanıcının rehberindeki herkese kendini otomatik olarak postaladı. Elbette Pentagon, CIA ve devasa küresel şirketler sistemlerini korumak için e-posta sunucularını kapatmak zorunda kaldı. Milyarlarca dolarlık zarar tamamen insanların o tek bir tıklama zaafından doğmuştu. Sessiz, tamamen manipülatif ve kesinlikle yıkıcı. Peki, tablo bu kadar karanlıkken, devasa bütçeli devletler bile bu patojenlere kurban giderken biz sıradan kullanıcılar ne yapacağız? Tamamen savunmasız mıyız? Tabii ki hayır. Bir tarafta antivirüs yazılımlarınız var değil mi? Onların şirketin içinde sivil kıyafetlerle dolanan gizli polisler gibi düşünün. Sürekli etrafı kollarlar, dosyalarını nasıl davrandığına bakarlar.
bir kodun şüpheli bir şey yapmaya çalıştığını sezdikleri anında ensesine çökerler. Diğer yanda ise güvenlik duvarı yani firewall var. O da gece kulübünün kapısında duran o asık suratlı iri yarı koruma gibidir. İçeride kimin ne yaptığıyla pek ilgilenmez. Onun tek derdi kapıdan içeri kimin girdiği, kimin çıktığıdır. Şüpheli gördüğü bir bağlantıyı daha sizin ağınıza bile girmeden kapıdan çevirir. Tabii ki iş sadece pahalı yazılımlar almakla bitmiyor. Kendi dijital hijyeninizin altın kurallarını da bilmeniz lazım. Mesela sistem güncellemelerini asla ertelemeyin. En basiti budur ama en hayati olanıdır. Çünkü her güncelleme sistemdeki eski bir açığı yamalar. Sonra SMS yerine o kimlik doğrulama dediğimiz uygulamalarla 2 faktörlü doğrulama kullanılmalı. Dışarıda kafede halka açık bir Wi-Fi ağına mı bağlandınız? Kesinlikle VPN açmalısınız. Ve olur da fidye yazılımı gibi bir felaket kapınızı çalarsa diye her zaman internete bağlı olmayan, çekmecenizde duran fiziki bir diskte çevrim dışı yedekler bulundurmalısınız. İnanın bana bunlar sizi hackerların hedef tahtasından anında düşürecek altın hareketlerdir. Her şeyi doğru yapsanız bile satın alabileceğiniz en uçuk kaçık, en pahalı siber güvenlik donanımlarına sahip olsanız bile iş gelip tek ve çok kırılgan bir noktaya dayanıyor. Ne demiştik en başta? Bir virüsün, bir dijital patojenin uyanması için her halükarda bir insana ihtiyacı vardır. Acı ama gerçek olan şu, sisteminiz sadece o linke tıklayan kullanıcı kadar güvenlidir. Günümüzde saldırganlar artık öyle karmaşık yazılımları, aşılmaz firewall'ları falan hacklemekle uğraşmıyorlar. Doğrudan insanların zayıflıklarını, merak duygularını, korkularını hackliyorlar. İşte biz buna sosyal mühendislik diyoruz. Bu yüzden savunmanın en ön cephesinde artık cihazlar değil, sıfır güven yani zero trust felsefesi yer alıyor. Size gelen bir talebe, hani o çok acil diye bağıran e-postaya daima şüpheyle yaklaşan, sorgulayan, uyanık bir insan zihni, emin olun hiçbir donanımın, hiçbir yazılımın yerini tutamaz. Kısacası dostlar, güvenlik donanımda bitmiyor. Tam aksine tamamen sizin farkındalığınızla başlıyor. Bu seriyi de o yüzden yapmaya karar verdim. Ve bundan sonra tabii ki devamı da gelecek. Eğer takip etmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere ekranınıza düşen, böyle kalbinizi küt küt attıran o çok acil mesajımızdaki linke tıklamadan önce sadece 1 saniye durup düşünmenizi istiyorum. Şöyle derin bir nefes alın ve tekrar düşünün. Bir sonraki devasa küresel siber pandemide sistemlerimizi kurtaracak olan şey milyonlarca $10 güncellenmiş yazılımlarımız mı olacak? Yoksa uyanık sorgulayan zihinlerimiz mi? Merakla kalın, profesyonel kalın.